Merhabalar. Note 8 Pro zamanı. İstanbul Bit Pazarı, Kadıköy. Biliyorum bıktınız artık Bit Pazarından. Bıktınız artık telefondan, iPhone'dan. Ama bu sefer iPhone yok. Xiaomi Note 8 Pro. Bunu Xiaomi Note 8 Pro'nun ekranı kırık. Bunu separatörle biraz ısıttım. Açacağız artık cihazı. Ben oraları göstermedim. Siz de evde saç kurutma makinesi gibi bir şey de ısıtabilirsiniz. DFX kartımız var bir tane. Bu kartla ısıttıktan sonra açmayı deniyorum. Hafif hafif arasına sokuyoruz. Unutmamanız gereken Xiaomi'lerde özellikle parmak izleri arkada bunun. Biraz dikkat edin. Flexleri yırtmamaya çalışın. Yırtarsanız parmak izinden olursunuz. Off olur o. Kadıköy Bit Pazarı'ndan bunu kuzen geçen haftalarda satın almış. Ondan da ben aldım. Ekranı kırık vaziyette. Takmış şarja falan filan. Titriyor bir şeyler oluyor. Fakat görüntü gelmiyor. Biz de ekrandan problem olabileceğini düşünerek ekran takıp çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Gerekli işlemleri, arızası falan varsa yapacağız. Bu bir tamir et sat cihazı olacak. Detaylarından da bahsedeceğim. Ama öncelikle tamire odaklanalım biraz. Arada sohbet de edeceğiz. Cihazı açarken muhakkak ısıtmanız gerekiyor Xiaomi'lerde. Isıtmadan açmayı sakın denemeyin. Sıcak hava makinesi, separatör olabilir ama evde bunlar yoktur. Saç kurutma makinesiyle arkayı ısıtın, sonra açmaya çalışın. Hatta bakın separatör yetmedi, o arada soğuyor tabi. Ben biraz daha sıcak hava uyguluyorum. Çünkü arkada zımbırtıları var bu telefonun. Onlara zarar vermememiz çok önemli. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kanal kurulalı 6,5 ay oldu. Aşağı yukarı 6,5 mu oluyor, 7 mi oluyor? İşte 12 Şubat'ta ilk videoyu attık. Zaten hakkında bölümüne bakarsanız görürsünüz. Aşağı yukarı şu an 3 milyon 700 bin izlenmede. Bakın parmak izinden bahsettiğim o. Altta da flex var. Alt portlu üst portu birleştiriyor. Ekran falan filan zımbırtılarını birleştiriyor. O yüzden araya kafanıza göre bir şey sokmayın. Dikkat edin. Çok dikkatli olun. Çünkü bu tür tamirleri yapıp çok heba eden var o flexleri ve parmak izi okuyucusunu. O yüzden dikkat edin. Bilgilenemiyoruz. Cihaz satışlarına falan diyorsunuz ya. Sosyal medya hesaplarımızdan Tamir Et 0, Semih Sen Kökçü, Ferdi Sen Kökçü bunları muhakkak takip edin. Çünkü ben gün içinde indirimleri, cihaz satışlarını oradan paylaşıyorum. YouTube'dan her zaman hikayeden paylaşamıyorum ve YouTube'da hikayeyi kullanan kişi sayısı çok az. O yüzden Tamir Et 0'ı muhakkak eklemenizi tavsiye ediyorum. İndirimler, cihaz satışları, duyuruları her şey oradan oluyor. Orada şarj bölümü var. Wi-Fi şarj falan var. Oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Merak eden arkadaşlar, yeni gelenler varsa bu bir Xiaomi Wow Stick F2 modeli. Elektrikli, dijital, akıllı, torklu, cartlı curtlu bir tornavida bu. Şarj ediyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bende bunun bir önceki versiyonu vardı. Ona göre biraz daha torklu. Tavsiye eder misin diyecek olanlar varsa, yani ufak sökümler, işte böyle mikro şeyler için ya da tablet olur, en fazla laptop olabilir gibi işlerde, belki masaüstü bilgisayar, o tür işlerde kullanılabilir. Ama çok büyük, çok sıkı yerlerde kullanılmaz, gücü yetmez onun. Onun için daha büyük bir tornavida almanız gerekebilir. Bu da A kalite bir yan sanayi ekran. Bunu deneyeceğiz ilk önce. Ekranları muhakkak takmadan önce bir test edin, üstten takıp. Jelatinlerini falan kaldırmayın. Jelatinlerini kaldırdığınız zaman firmalar iadeyi kabul etmiyorlar. Aklınızda olsun. Bu arada sizden gelen talepler doğrultusunda biz de bir tane web sitesi açtık. Tamir ekipmanlarını ve malzemelerini sattığımız bir kanal. Küçük karlarla kendi kullandığım, test ettiğim, A kalite olduğuna inandığım ürünleri satıyoruz. İsterseniz aşağı linkini bırakırım. Tamiret.net adı. Gidip bakarsınız. Sıfır cihazlar da oluyor orada. İndirimli cihazlar da çıkıyoruz. Katıl butonuna üye olanlara gün içinde indirimli cihazlar da çıkartıyoruz. Ekran parlaklığı gayet güzel. Dokunma hassasiyeti de güzel. Ya dediğim gibi bu A kalite yan sanayi. Orijinalinden çok az bir farkı olur parlaklık konusunda. Onu da herkes ayırt edemez. Herkes ayırt edemez onu. Çok fazla Xiaomi Note 8 Pro görmüş olmanız gerekiyor onu ayırt etmek için. Yani işte sizden gelen talepler doğrultusunda açtık onu. Yani reklamını yapıyormuş gibi mi oluyorum onu bilmiyorum. Yani aslında öyle çok büyük bir ticari amacımız yoktu. Zaten ticari amacımız olsa Google'a SEO verir açardık. Google'a bile açmadık. Sadece bilen giriyor ya da abonelerimizden talep alıyoruz. Çünkü siparişin en alt kısmında sizden YouTube kullanıcı adınızı istiyoruz. YouTube kullanıcı adınızı yazmazsanız siparişiniz onaylanmıyor. Ola ki yazmadınız ya da başka bir şey yazdınız. Biz bakıyoruz YouTube'da kullanıcı mı, YouTube'da abone mi? Değilse arkadaşım sadece abonelerimize özelliyoruz bunlar. Siparişinizi onaylamıyoruz. Böyle.
batarya çıkarmamız gerekiyor. Bataryanın altında çift taraflı bant var. Orada kulağı var üstünde bataryanın. Onu çıkartıyoruz böyle cımbızla falan bir zamazingoyla. Burada da var. Onu da aynı şekilde çıkartıyoruz. Uzun zamandır hep iPhone yapıyoruz tamir. Abonelerden de ne hikmetse genelde iPhone geliyor. Hatta birkaç tane iPhone 10 videosu var. iPhone X videosu var, daha koymadım. Hiç yani çektik fakat edit render falan hiçbir şey yapmadık. Fırsat olursa koyacağız. Bu arada video günlerinden de bahsedeyim bataryayı sökerken. Şöyle düşündük. Pazartesi, çarşamba, cuma günü video koyalım dedik. Haftada 3 gün. İlk zamanlar haftada 7 gün koyuyorduk. Sonra 2-3 günde bir koymaya başladık falan. Çünkü abone tamirine de başladık. Kendi normal işlerimiz de var. Vakit yetmemeye başladı. E-ticaret sitesi çıktı bir yandan da. Dolayısıyla gün yetmemeye başladı, zaman yetmemeye başladı. Yani bir gün 36 saat falan olsa yeter belki de bir gün 24 saat olunca uyumak da falan gerekiyor birkaç saat arada. O yüzden yetmiyor. Yerden göğe kadar haklılar. Haklılar abi. Haklılar tabii abi. Haklılar. Haklılar tabii canım. Biz de 3 güne düşürdük. Yapabilirsek aynı şekilde pazartesi, çarşamba, cuma inşallah ya becerebiliriz, yapabiliriz. Şöyle videoları çekmekte hiçbir problem yok. Günde 10 tane 20 tane video çekebiliyoruz. Fakat edit olayı zor. Bu arada bataryayı falan çıkardım. Batarya çıkartırken çok dikkat edin. Cımbız mımbız bir şey takmayın. Ya bunların bataryaları yanıcı özelliğe sahip. Allah korusun iş çıkarmayın başınıza. Note 8'in ekranını çıkartmak için ısıttım tekrardan. Separatör de ısıttım. Siz göremediniz orayı. Dediğim gibi siz de saç tutma makinesiyle ısıtabilirsiniz. Benim vaktim o kadar olmadığı için şu an yapamıyorum. D-Fix'le artık araya sokuyorum. Burada biraz daha rahatım arka kapağa göre. Önemli yeteri düzeyde ısıtmak ve böyle bir D-Fix kartla, merak eden varsa tamiret.net'te koydum. Çok zor bulmak. Bu D-Fix bana bir yerden gelmişti. Bulamıyorum piyasada, satılmıyor. Bir 50-60 tane kadar bulmuştum. Onu da siteye koydum. Tamiret.net'e. İsteyen olursa bakabilir. Ama daha fazla yaptırmaya çalışacağım bir yerden. Bakalım bu plastikçilerle görüşeceğim. Satılan bir şey değil çünkü öyle. Çok nadir bulunabiliyor. Bir kere buldunuz bir daha yok. Şimdi şöyle uzun zamandır Xiaomi işte Samsung videosu koymuyorum. Yani tamirini yapıyorum ben ama video koymuyoruz sadece. iPhone seviyorsunuz ve tamir et sat serilerimiz tuttu. Onlara devam ettik derken bu da tamir et sat gerçi ama şu anket yaptım. Xiaomi istediğiniz anket değil aslında. Topluluk sekmesinde sordum sadece. Yorumlarınıza baktım falan filan neyse. Kasaları temizlemeniz gerekiyor bu tür telefonlarda. iPhone gibi değiller. Biraz daha farklılar. iPhone'da ekstra bir ekrandaki malzemeleri yeni ekrana aktarmanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok ama bunda da işçilik var. Şöyle ekranı sökmek, ayrı ısıtmak falan gibi işler var. iPhone'da en azından çoğu modelinde yok öyle bir iş. Yine test ediyorum. Her aşamada test önemli. Çünkü bu ekran oraya yapıştırılacak. Herhangi bir arıza, kırık, çatlak, patlak, renk kaybı, piksel kaybında, dokunma hassasiyeti kaybında bir daha geri sökme imkanımız yok. Sökersek bile iade edemeyiz. Almazlar geri iade. O yüzden test edin muhakkak. Aynı parlaklığı verecek mi? Aynı dokunma hassasiyetini verecek mi? Gibi şeyler için tekrar test ediyorum. Klavye falan carçurt basıyor. Sıkıntı yok. Bu arada 12 Şubat ilk videoyu atmıştık demiştim. Kanalın başarısıyla ilgili sorularınız oluyor. Ben de aslında bunu vlog'a saklıyordum ama ufaktan biraz bahsetmek istiyorum şimdi. Öncelikle ben bir eğitim seti almıştım. Bu bir reklam değil ayrıca. Bir şeyden bahsedeceğim. Bir eğitim seti almıştım. Eğitim setiniz yazan kişi, çeken kişi Udemy'de aslında arkadaşımdı. Ama arkadaşım bu işten haberi yoktu. Ben ilk önce aldım ve izledim onu. Dinledim. Ne yapmış, ne anlatmış. Tabii kanalı açtık bu arada biz. 12 Şubat, 13 Şubat eğitim setini almam. 14-15 Şubat'ta oluyor belki. Eğitim setinin sahibi Afgan Rasulov. Afgan Rasulov benim kardeşimle üniversiteden arkadaşım. Onun da bir YouTube kanalı var. Eğitim videoları çekiyor. Yani YouTube'a aşinaysanız, YouTube kanalı ile ilgileniyorsanız tanırsınız zaten. Onun eğitim seti bana çok büyük faydası oldu. O bizim kanalımız Mayıs ayında öğrendi. Telefonla görüşürken böyle anlattık. Vlog'da aslında bahsetmek istiyordum bundan ama şimdi bahsedeyim dedim. Öylelikle oldu. Bazen arkadaşlar soruyor. Cihaz satıyoruz ya altına abone, ona buna şuna kodla. Yok tanıdığına satıyordur, şöyledir. İnanın ki benim YouTube kanalı açtığım hiçbir tanıdığım bilmiyor. Şimdi yeni YouTube'da görerek öğrenmiş bazıları. Ne akrabam biliyordu, ne bir yakın arkadaşım biliyordu. Hatta biz Semih'le kendi kanalımıza abone bile olmadık. Öyle söyleyeyim size. Tamiret 0 Instagram hesabımızda bizim bir tane tanıdığımız yoktur. Tanıdığımız oraya eklendiği an
gördüğümüz zaman oradan çıkartıyoruz. Orası tanıdığı yanlış anlaşılabilecek bir mecra. Çünkü orada bir cihaz satımı söz konusu. İşte abone olmanız gerekiyor. İlk sipariş veren olmanız gerekiyor gibi. O yüzden kimse yanlış anlamasın diye tanıdıklarımızı oraya kabul etmiyoruz. A few moments later. Ekranını da takacağım. 10 dakika geçti. Biz ilk kanalı açtıktan sonra biz kendimize 1 yıl süre verdik. Bu 1 yıl içinde kanal iyi olur, büyür. Biz diyoruz işte 1000 abone nasıl bulacağız? 4000 saat olur mu? Olmaz mı? Olursa bakarız, söyleriz, ederiz, yaparız diye. Sonra 1 ay içinde kanal patladı. Çok kısa sürede 20.000 abone oldu. Sonra işte büyüdü. Şu an 59.000 abonede. Böyle böyle gidiyor, yavaş yavaş büyüyor işte. İşte sonra Mayıs ayı gibi de Afgan'la böyle muhabbet esnasında konu açıldı, konuştuk. O da şaşırdı onun eğitim setini aldığımı. Niye bana haber vermedin hatta dedi. Kendi kendimizi görmek istedik açıkçası. Teşekkür ederiz tüm abonelerimize tek tek. Layık olduğumuz yere bizi çok kısa sürede getirdiniz. İnanıyorum ki daha da iyi yerlere gelebileceğiz. Yine ben tamirden koptum her zamanki gibi. Şimdi bunun çift taraflı bantları kötü olmuş. Bataryanın. Onu yapıştırıyorum. Ama orijinal yerlerini yapıştırmaya özen gösterin bunda. Sebebi de şu. Orada flexler var görüyorsunuz. O flexlere denk gelmesinler. Bu arada Afgan Rasulov'un da eğitim setinin linkini aşağıya koyarım. İndirimdedir muhtemelen. Dileyen olursa bakabilir. Bana çok faydası oldu. Eğer bu YouTube kanalı işi düşünüyorsanız izleyin. Yani o tür tecrübesi yüksek olan insanlardan bilgi almaktan çekinmeyin. Bu arada topluyoruz cihazı artık. Bu tamirat sat cihazı olacak dedik. 400 lira ekran aldık. Onun maliyetlerinden de bahsedeceğiz. Unuttum bak. Vlog ne zaman gelecek diyenler oluyor bazen. Soruyorsunuz. Muhtemelen 100.000 olunca gelecek asıl vlog. Çekiliş için geçen videomda çekiliş yok. Bu kanal öyle bir kanal dediğim. O şundan bahsettim. Tamir ettiğimiz cihazları biz maliyetine satıyoruz ya. Maliyetine satış var. Yani cihazlarda, o ikinci el cihazlarda çekiş olmayacak. Çekiliş nasıl olacak? Çekiliş farklı türde olacak. Yani Instagram üstünden oluyor onlar. YouTube'la bir alakası olmadan olacak o çekiliş. Bu arada Instagram adreslerimizi takip edin ki cihazların satış duyuruları oradan yapılıyor. YouTube'dan çünkü 24 saat takip edemezsiniz ve YouTube'un hikaye kısmı o kadar da şu an aboneler tarafından izlenmiyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Orada gün içinde çeşitli indirimler ve duyurular oluyor. Biz genel abonelere de cihaz veriyoruz. Katıl butonu abonelerine de. Yani hiçbir abonemizi birbirinden ayırmıyoruz. Genel aboneye de cihaz devam edecek. Fakat cihazlarda indirim kodlarını kaldırabiliriz. Çünkü indirim kodları server'a çok büyük problem yaratıyor. O an bazı insanlar giremiyor. Geçen Elmas aboneliğe denedik. İndirim kodu vermedik. Stok dışı cihaz. Dedik işte falanca saatte stok içi olacak. 1 adet olacak. Açacağız. İlk sipariş alacak. İlk siparişe verdik cihazı. Ve bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. O katıl butonu özel olan cihazlarda da şöyle yapalım dedik. İkinci abone en azından bir teselli armağanı olarak bir tornavida seti falan yollayacağız. İkinci siparişe. Birinci sipariş cihazı alacak. Muhtemelen indirim kodlarını kullanmayacağız. Yani işte böyle tecrübeyle zaman zaman bu satışlar değişecek arkadaşlar. Cihaz satışları. Çünkü stokta sınırlı bir tane var. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum. Ama elimden gelen bu. Katıl butonunu biliyorsunuz zaten. Orada da farklı cihazlar oluyor. Bu arada biz bu ekranı 400 liraya satın aldık. Cihazı da benim bir kuzenim var bilen bilir. Arada bana böyle cihaz, tablet falan filan bir şeyler yolluyor. Kuzenden 500 liraya satın aldık. O Kadıköy Bit Pazarı'ndan almış. Yani cihaz bize 900 liraya mal oldu. Note 8 Pro. Biz bu cihazı 900 liraya satacağız. Çünkü Tamir Et kanalının bir misyonu var. Tamir ettiği cihazları abonelerin özel maliyetine satıyor. Geçen hafta genel aboneye iPhone 8 Plus verdik. Elmas'a da cihazlar verdik. Note 9 Pro 64'lük falan verdik. Birkaç cihaz daha verdik. Şu an hatırlamasam hangileri olduğunu. Neyse. Bu arada arka kapağı takmak için yine temizliyorum kasayı. Bu altın aboneye çıkacak. Altın aboneye çünkü geçen hafta cihaz vermedik. Ayıp oluyor onlara. O yüzden altın aboneye özel olacak. Instagram'dan satış tarihini, gününü vesaire paylaşırım. Dediğim gibi indirim kodu yapmayız muhtemelen. İlk sipariş olayı yaparız. 900 liraya altın aboneliğe satılığa çıkacak. Hafta içi haber veririm ben. Şöyle bir durum var. Testlerini yapacağız bu cihazların. O ayrı konu. Ben Instagram'dan zaten size bildiririm testlerini yaptıktan sonra da. Öyle olur. Sonra bu video pazartesi yayınlanacak. Pazartesi izliyorsunuz. Çarşamba videomuz geliyor. Cuma da bir videomuz gelecek. Tamir et sat cihazı denk gelirse tamir et satlardan yaparız. İnceleme videosu düşünüyorum bir tane.
Hatta inceleme videosu için incelememi istediğiniz cihazlar varsa aklınızda yazın. Elimizde şu an Samsung M11 var, Samsung M31 var, Mi 10 Lite var, Xiaomi Note 9 Pro var, Xiaomi Note 9 var. Başka ne vardı? Başka ne var hatırlayamadım. iPhone'lar var. Var birkaç cihaz, onları hatırlayamadım şu an. Kusura bakmayın. Böyle arka kasayı güzelce temizledikten sonra arka kapağını oturtturacağız. Testlerini yapacağım. Yine çok uzun bir video oldu bu. Bu videoda testlerini yapmayacağım. Muhtemelen. Yine kusura bakmayın, biraz fazla konuştuk. Tamirden çıktık mı yine? Çıktık sanırım. Biraz tamirden koptuk. Olsun. Bilgilendirme yaptık işte. Kasayı düzgünce temizledikten sonra yapmamız gerekenler: 1. Kesinlikle bant kullanın. E8000 kullanmayın. Bu tür telefonlarda, yani zımbırtısı çok olan telefonlarda arka tarafında E8000 önermiyorum. Çünkü o yapışkan, akışkan bir madde, orada flexlere falan bulaşma ihtimali var. En incesinden bir kaliteli çift taraflı bant kullanmanızı tavsiye ederim. Çift taraflı bant kapağı tutacaktır, merak etmeyin. Kapağı açtığınız zaman zaten ne yapıştırırsanız yapıştırın eskisi gibi olmayacaktır. Bantı çok soruyorsunuz. Olmadı bu hafta tamiret.net'e ben bunu eklerim. Bulabilirsem bu kalitede bir yerden, piyasadan. Her zaman aynı kalitede çıkmıyor. Çok diyorsunuz. A kalitede ekran aldım. N11'den oradan buradan. Ekran çok soluk. Evet, haklısınız. Benim de daha önce başıma çok geldi. İyi tedarikçileri bulmak çok önemli. Bu da şu şartlarda bazen zor oluyor. Tanışmanız, görüşmeniz gerekiyor. Benim o bakımdan şu an şansım yaver gidiyor. Bir arkadaşımdan satın alıyorum, ithalatçı. Tamiret.net'e de onları koyuyorum. İşlem tamam. Arka kapağı oturttuk. Xiaomi Note 8 Pro 900 liraya altın üyeliğe bu hafta içi satılığa çıkacak. Instagram'dan ne zaman satılığa çıkacağını paylaşacağım. Evet, sesleri güzel. Sesler gayet iyi. Yani detaylı testini ben yapacağım zaten. Artık videoda yapmayız. Kameracı arkadaşlar. Ne var oğlum? Neredesiniz? Konya yolundayım. Konya yolunda. Aldırın beni buradan. Bakın, bu telefon kameralı arkadaşlar. Birkaç tane kamerası var. Video çekebiliyor, fotoğraf falan çekebiliyor. Kaç model lan bu? Bu telefonu senin. Lan senin. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.